Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber basınç ünitesine başlıyoruz. LGS'de ortalama 3 soru çıkan bir konu başlığı. Bu yüzden kapsamlı ve ayrıntılı şekilde ele alacağız. Bu konuyu da harika bir şekilde kavramanızı sağlayacağız. Öncelikle katı basıncı diyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar, katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemine bir kuvvet uygular. İşte birim yüzeye etki eden bu dik kuvvete ne diyoruz? Basınç diyoruz. Basıncı P harfiyle göstereceğiz. Birimi ise Pascal. Bunu da PA sembolüyle temsil etmiş olacağız. Şimdi karşımızda bir tane katı cisim var. Gelin bunun basıncını beraberce konuşalım. Basınç neye bağlıydı? Bakın burada yazıyor. Birim yüzeye ve dik kuvvete bağlıydı. Öncelikle birim yüzeyle başlayalım. Şimdi bu cismin zemine temas eden yüzey neresi? Tabanı, değil mi? O zaman yüzey alanını tabanı gibi düşünebilirsiniz. Bunun kare olduğunu varsayalım. Bir kenarı da 1 metre olsun. Buraya 1 metre yazdın, buraya 1 metre yazdın. O zaman karenin alanı nasıl bulursun? İki tane kenarı çarparak. Yani dersin ki bunun taban alanı 1 kere 1, 1. Yani 1 metre kare olacaktır. Problem var mı? Yok. Tekrarlıyorum. Zemine temas eden yüzey alanı neymiş? 1 metre kareymiş. Geçiyorum dik kuvvete. Bir önceki sene konuşmuştuk. Ne demiştik? Ağırlık aynı zamanda bir kuvvetti. O zaman katı cisimlerin arkadaşlar kuvvetini ağırlığı gibi düşünebilirsin. Yani katı cisimler zemine ağırlıkları kadar kuvvet uygular. Burası da yine çok önemlidir. Evet, bunun ağırlığı için de 10 Newton diyelim ve hemen basınca geçmiş olalım. Basınç neydi? Birim yüzeye etki eden dik kuvvetti. Yani sen kuvveti yüzey alanına böldüğünde aslında basıncı bulmuş oluyorsun. Bakın burada formül bizlere el sallıyor. Basınç neymiş? Kuvvet bölü yüzey alanıymış. Bu formülü aslında bilmenize gerek yok, fakat bilirseniz sizlere zaman kazandırır. Bu da yine arkadaşlar pratik bir yöntem olarak bir kenarda dursun. Evet, basınca geçiyorum. Ne diyeceğim? Basınç eşittir diyeceğim. Kuvvet bölü yüzey alanı. Bu katı cisim dik kuvvet ne olacak? Ağırlığı kadar olacak. Yani ağırlığı 10 Newton olsun demiştik. O zaman kuvvet için hemen 10 Newton yazıyorum. Bölü yüzey alanı. Zemine temas eden alan neydi? 1 metrekareydi. O zaman yüzey alanı da 1 metrekare olacak. Evet, onu 1'e bölün, 10 çıksın. Birim ne olacak? Newton'ı metrekareye bölüyoruz. Bakın birim Newton bölü metrekare oldu. İşte arkadaşlar buna ne diyoruz? Pascal diyoruz. Yani doğrudan bunun basıncını 10 Pascal olarak yazabilirsiniz. Bu yöntemle basınca doğrudan ulaşabilirsiniz. Evet, tekrarlayalım. Basınç neye bağlıymış? Dik kuvvete, yani ağırlığa bağlıymış. Bir de birim yüzeye bağlıymış. Şimdi bu faktörlerin basınca etkisini beraberce konuşalım. Ayrıntılı şekilde ele alalım. Öncelikle ağırlıkla başlıyorum. Arkadaşlar, katı basıncını etkileyen faktörlerden biri ağırlık. Unutmuyorsunuz, ağırlık ile basınç arasında doğru orantı vardır. Hocam, doğru orantı neydi? Yani biri artarken diğeri de artar. O zaman şunu söyleyebiliriz. Cismin ağırlığı arttıkça basınç ne olacaktır? Tabii ki artacaktır. Hemen alttaki örnek üzerinde konuşalım. Düzenek 1'de bir tane cisim var. İkincisinde 2 tane cisim var. Mesela bunların ağırlığı 10 Newton olsun. Şöyle yazalım. O zaman düzenek 1'de ağırlık ne olacak? 10 Newton olacak. Düzenek 2'de arkadaşlar 2 tane cisim olduğu için ağırlığımız 20 Newton olacaktır. Burasını hafif olarak görün. Diğer kısmı ağır olarak görün, tamam mı? Şimdi sırada ne var? Yüzey alanına bakıyoruz. Her ikisinde de arkadaşlar cisimleri yan kısım kum zemine gelecek şekilde bırakmışlar, görüyorsunuz. O zaman yüzey alanlarının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yazalım. Yüzey alanı gördüğünüz gibi aynı. Fakat bunların ağırlıkları farklı. Ağırlık neydi? Dik kuvvet olarak düşünülebiliyordu. O zaman diyeceğim ki ağırlık arttıkça basınç ne olur? Artar. Yani düzenek 1'de ağırlık az, o zaman dik kuvvet daha az. Dolayısıyla burada basınç azdır. Basınç P, unutma. Diğerinde ağırlık daha fazla olduğu için ne olacaktır? Daha fazla basınç oluşacaktır. Gayet basit. Hemen bunu da yazalım. Kafanızda bir şey kalmasın. Düzenek 2'deki cisimlerin ağırlığı daha fazladır dedik, değil mi arkadaşlar? Burası daha ağır. Dolayısıyla düzenek 2'de cisimler kum zemine daha fazla basınç uygular. Burada oluşan basınçları kuma batma miktarları olarak da değerlendirebilirsiniz. Bakın burada basınç azdı. O zaman cisim kuma daha az battı. Mesela 1 santimetre batmış olsun.
Diğerinde arkadaşlar ağırlık fazlaydı. Yani daha çok basınç oluştu. Dolayısıyla burada kum zemine daha fazla battı. Mesela 2 santimetre batmış olacaktır. Gördüğünüz gibi ağırlık arttığında basınç artıyor. Dolayısıyla cisimler kuma daha fazla saplanmış oluyor. İzleyeceğimiz yol bu kadar basit. Geçiyoruz diğer faktöre. Bu da yüzey alanı. Şimdi ağırlıkla basınç arasında doğru orantı vardı. Fakat unutmuyorsunuz, yüzey alanıyla basınç arasında ters orantı vardır gençler. Hocam ters orantı neydi? Yani biri artarken diğeri azalacak. Şöyle söyleyebiliriz. Cismin yüzey alanı arttıkça basınç ne olur? Tabii ki azalır. Bunu hatırlamak için şu örneği düşünebilirsiniz. Diyelim ki donmuş bir göl var. Buradan geçmek istiyorsunuz. Yürüyerek geçmeye çalışırsanız buz kırılabilir. Fakat sürünürseniz gençler ne olacak? Yüzey alanı arttığı için basınç azalacak. Dolayısıyla buz kırılmadan karşıya geçebilirsiniz. Tekrarlayalım. Ağırlıkla basınç arasında doğru orantı var. Ağırlık arttığında basınç artıyor. Fakat yüzey alanı ile basınç arasında ters orantı var. Yani yüzey alanı artarsa basınç ne oluyor? Azalıyor. Aman dikkat. Alttaki örneğe baktık. 2 tane cisim var. Bunlar özdeş. Demek ki bunların ağırlığı aynı. Yani 10 Newton'a 10 Newton gibi düşünebiliriz. Demek ki bunların kuvveti de ne olacak? Aynı olacak. Çünkü cisimler gördüğünüz gibi katı. Dolayısıyla ağırlıkları kadar zemine kuvvet uygulamış olurlar. Sırada ne var? Yüzey alanı var. Bunların yüzey alanı aynı mı? Değil. Bakın bunun yüzey alanı küçük. Mesela 1 birim kare olsun. Diğerinin yüzey alanı daha büyük. Mesela bu 2 birim kare olsun. O zaman diyeceksin ki hocam bunun yüzey alanı nedir? Azdır. Hocam bunun yüzey alanı daha çoktur. O zaman yüzey alanı az olanın basıncı ne olur? Basınç P daha çok olur. Çünkü ters orantılı. Yüzey alanı çok olanın basıncı daha az olacaktır. Zaten kuma batma miktarlarından bunu görüyorsun. Bakın burada alan az olduğu için, yani daha sivri gibi düşün. Ne oldu? Kuma daha fazla battı. Çünkü bunun basıncı daha çoktu. Mesela 2 santimetre battı. Diğerinin yüzey alanı daha fazla olduğu için basınç az oldu. Kuma daha az batmış oldu. Dolayısıyla bunu da 1 santimetre gibi düşünebilirsiniz gençler. O zaman diyeceğiz ki yüzey alanı artarsa bakın ne oluyor? Basınç azalıyor. Hemen yazalım. Düzenek 2'de cismin yüzey alanı gördüğünüz gibi daha fazladır. Yüzey alanı fazla olduğu için bu cisim daha az basınç uygular. Kuma daha az batmış olur. Bakın şu örneği de düşünebilirsiniz. Diyelim ki sahilde yürüyorsun. Topuklu ayakkabı giyersen kuma daha çok batarsın çünkü yüzeyi daha azdır. Fakat terlik giyersen kuma daha az batarsın çünkü yüzey alanı daha çoktur. Bunu da düşünürseniz arkadaşlar daha rahat şekilde sonuca ulaşmış olursunuz. Evet, olay bitmiştir. Gelsin yeni sayfa. Bu kısımda günlük hayattaki uygulamalarda basıncın artırılıp azaltılmasını konuşacağız. Bunları yorumlayacağız. Yine sorularda sık sık karşınıza çıkacaktır. Dikkatimizi toplayalım. Birinci uygulamaya baktığımızda ne demişiz? Ağır araçlarda çok sayıda tekerlek kullanılıyor değil mi arkadaşlar? Bunun amacı ne? Şimdi normalde araçlarda 4 tane tekerlek var. Neyi fark ediyorsun? Bunda 2, 4, 6 tane tekerlek var. Yani tekerlek sayısı daha fazla. Tekerlek sayısı daha fazlaysa burada arkadaşlar ne yapılmış? Zemine temas eden yüzey alanı tabii ki artırılmış. Yüzey alanı artarsa ne olur? Basınç azalır değil mi? Yani buradaki amaç ne olacak tabii ki? Basıncı azaltmak olacak. Çünkü bu araç oldukça ağır. Dolayısıyla yollarda bozukluk oluşturabiliyor, asfalta zarar verebiliyor. Tekerlek sayısı arttığı için arkadaşlar buradaki basınç azalıyor, hareketi daha kolay oluyor. Bakın yine aynı mantık. İş makinelerinde palet kullanılıyor. Şu gördüğünüz arkadaşlar yapı palet olarak adlandırılıyor. Tekerlek değil, ne var burada? Palet var. Yani zemine oldukça büyük bir yüzey temas ediyor. Amaç yine aynı. Yani yüzey alanı tabii ki artırılmış. Dolayısıyla basınç ne oldu? Azaldı. Amaç ne olacakmış? Basıncı azaltmak olacakmış. Basınç azaldığı için bu araç zemine batmadan çalışabiliyor arkadaşlar. Yani hareketi kolaylaştırılmış oluyor. Problem var mı? Yok. Geldik 3. uygulamaya. Çok karıştırılıyor. Dikkatimizi toplayalım. Araçların lastiklerine zincir takılması. Şimdi zincir yokken normalde tekerlek zemine tamamen değiyor değil mi?
Fakat biz zincir taktığımızda dikkat edin arkadaşlar, daha küçük bir yüzey zemine temas etmiş oluyor. Dolayısıyla karlı yollarda zincir takıldığında aslında temas yüzey alanı ne oluyor? Azaltılıyor. Yüzey alanı küçüldüğünde basınç ne olur? Tabii ki artar. Amaç ne olacak? Basıncı artırmak olacak. Basınç arttığı için arkadaşlar bu tekerlek karlı zemine daha iyi bir şekilde saplanmış oluyor. Kaymadan araç yol almış oluyor. Bakın aynı mantığı aslında alttaki uygulamada görüyorsunuz. Dağcıların çivili ayakkabı kullanması. Yüzey alanı ne oldu bakın burada? Azaltılmış oldu. Yani daha küçük bir yüzey zemine temas ediyor. Yüzey alanı küçülürse basınç ne olur? Ters orantı vardı. Tabii ki artar. Amaç basıncı artırmak olacak. Basınç arttığı için de yine aynı mantıkla arkadaşlar dağcı güvenli bir şekilde tırmanmış olacak. Bu kısımda yine problem yok diye düşünüyorum. Geçiyorum örneğime. Bundan sonra örnek sorularımız ve LGS tarzında sorularımız olacak. Onları da dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Konuyu tam olarak kavruyoruz. Sorumuza baktık. Bir deneyde özdeş balon ve kitaplar şekilde gördüğünüz gibi farklı sayıda çivi bulunan yüzeylere bırakılmış, balonların patlayıp patlamadığı incelenmiş. Ne soruluyor? Değişkenler soruluyor. En can alıcı noktalardan biri, dikkatimizi toplayalım. Gençler 3 tane değişkenimiz vardı. Neydi bunlar? Bağımsız değişken, bağımlı değişken, bir de kontrol edilen değişken. Unutmuyorsunuz, bağımsız değişken şu: bizim bizzat kendi elimizle değiştirdiğimiz şey. Yani biz neyin etkisini arıyorsak o bizim bağımsız değişkenimizdir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan durum, ortaya çıkan sonuç ne olacak? Bağımlı değişken olacak. Bir de ne var? Kontrol edilen değişken var. Bunu da aslında sabit değişken gibi düşünebilirsiniz. Ne değiştirilmiyorsa o ne oluyor? Kontrol edilen değişken oluyor. Deneye baktın. Kitaplar aynı. O zaman bunların uygulayacağı kuvvetler de aynı olacak. Çünkü ağırlıkları aynı. Balonlar özdeş. Tamam. Ne farklı? Gördüğün gibi çivi sayısı farklı. Burada çivi sayısı az, burada çivi sayısı fazla. Çivi sayısı fazlaysa şunu söyleyebilirsin. Hocam burada yüzey alanı çok dersin. Burada çivi sayısı az olduğu için burada yüzey alanı ne olur gençler? Daha az olur. Yani bizzat kendi elimizle neyi değiştirdik? Çivi sayısını. Yani yüzey alanını değiştirmiş olduk. O zaman yazalım. Bağımsız değişken ne olacak? Tabii ki yüzey alanı olacak. Yani biz yüzey alanının basınca etkisini incelemeye çalışıyoruz. Kaptık değil mi? Buna bağlı olarak ne değişecek? Tabii ki basınç değişecek. Diyeceksin ki kitaplar aynı. Dolayısıyla bunların ağırlığı aynı. Fakat yüzey alanı farklı olduğu için basınçlar farklı olacak. Yüzey alanı azsa burada ne olur gençler? Basınç çok olur. Mesela balon patlayabilir. Fakat burada yüzey alanı fazla olduğu için basınç ne olacaktır? Diğerine göre daha az olacaktır. Burada balon patlamayabilir. Gördüğünüz gibi bağım değişken ne oldu? Tabii ki basınç oldu. Problem var mı? Yok. Değişmeyen şey ne? Sabit tutulan şey ne? Kitaplar. Yani bunların aslında ağırlığı. Ağırlık diyebilirsin. Veya aynı zamanda dik kuvvet diyebilirsin. Bunlar değişmediği için ne olacaktır? Kontrol edilen değişken olacaktır. O zaman toparlıyorum. Çivi sayısı arttığında aslında yüzey alanı artmış oluyor. Yüzey alanı arttığı için de basınç azalıyor. Basınç azaldığı için de bu balon patlamazken mesela 2 ve 3 patlayabilir. Bu şekilde basıncı yorumlamış oluruz. Evet, bu soruyu da harika bir şekilde kavradınız. Geçiyoruz diğer sorumuza. Bir etkinlikte özdeş küplerin yapıştırılmasıyla oluşan bir cisim farklı yüzleri yere gelecek şekilde bırakılmış ve bu durumlarda zemine yaptığı basınçlar karşılaştırılmış. Tamamdır. Bu etkinlikle ilgili hangi yorumlar doğrudur diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, cisim aynı cisim. Dolayısıyla bunun ağırlığı değişmiyor. Ağırlık hep aynı. Ne değişiyor? Yüzey alanları değişiyor. Biz ne öğrenmiştik? Yüzey alanı ile basınç arasında ters orantı vardı. Yani yüzey alanı fazlaysa basınç azdır. Eğer yüzey alanı azsa basınç fazladır. Bu ters orantı mantığını asla unutmayacağız. Birinci duruma baktığımızda bakın yüzey alanını şöyle bir birim kare gibi düşünebilirsiniz. 2'de yüzey alanı ne olacak? 1, 2, 3. 3 birim kare olacak. 3'te ise yüzey alanını arkadaşlar ne diyeceğiz? 2 birim kare diyeceğiz. Şimdi yüzey alanının en az olduğu durum 1. O zaman diyeceğim ki burada basınç ne olmak zorunda? P basınç.
en fazla olmak zorunda. En çok basınç burada var. Yüzey alanı nerede en fazla? 3 birim kare, bakın 2'de. Demek ki burada basınç ne olacak? En az olacak. 3 de zaten orta olacak. Çünkü 2 birim kareydi. Hemen sıralamayı yapalım. Basıncın en fazla olduğu durum P1, ardından P3 geliyor. Basıncın en az olduğu durum ise P2 olmak zorunda. Çünkü burada yüzey alanı en fazlaydı. Problem var mı? Yok. Süpersin. Gelsin birinci ifade. Ağırlık ile basınç arasındaki ilişki incelenmiştir. Yanlış. Neden? Çünkü sen ağırlığın basınca etkisini görmek istiyorsan ağırlığı değiştireceksin. Burada cisim aynı. Yani ağırlık değişmiyor. Burada araştırdığımız şey nedir gençler? Yüzey alanının basınca etkisidir. Dolayısıyla biri uçurduk. 2'ye bakalım. Cismin bu durumlarda yere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki 1 büyüktür, 3 büyüktür, 2 şeklindedir. Evet, biz de aynı bu şekilde bulmuştuk. O zaman 2 doğru oldu. Geldik 3'e. Bu önemli. Dikkatimizi toplayalım. Cisim birinci durumda diğer durumlara göre yere daha fazla kuvvet uygular demiş. Hemen doğru diye atlamıyoruz. Bakın, basınç demiyor, kuvvet diyor. Kuvveti gördüğümüzde aklımıza katı cisimlerde ne gelecekti? Tabii ki ağırlık gelecekti. O zaman diyeceksin ki burada cisim aynı cisim. Yani cisim değişmiyor. Ağırlıklar aynı. Ağırlıklar aynıysa bunların hepsi bütün durumlarda yere eşit büyüklükte kuvvet uygular. Bakın, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Tek ayak üzerine durduğumuzda ya da iki ayak üzerine durduğumuzda ağırlığımız değişiyor mu? Değişmiyor. Yani burada yüzey alanı ağırlığı etkilemiyor arkadaşlar. Neyi etkiliyor? Basıncı etkiliyor. Deseydi ki bir diğerlerinden daha çok basınç uygular, doğru olacaktı. Fakat daha fazla kuvvet uygular dediği için bu ne olacak? Hatalı olacak. Yani 3'ü uçuracağız. Cevabımız yalnız 2, A seçeneği olacak. Güzel bir soruydu. Geçiyoruz LGS tarzında sorularımıza. Bakalım gerçekte LGS'de hangi zorluk düzeyinde sorular geliyor? Beraberce konuşalım. Sizler için son yıllarda sıkça çıkan sorulara benzer şekilde 2 tane soru hazırladım. Birincisiyle başlıyoruz. Katı basıncı ile ilgili yapılan bir deneyin birinci aşamasında kenar uzunlukları aynı olan P ve R cisimleri şekildeki gibi kum zemine bırakılmış. Bakın, birincisi arkadaşlar dik şekilde, diğeri yatay şekilde zemine bırakılmış. Cisimlerin kumda oluşturduğu izlerin derinliklerinin aynı olduğu görülmüş. Burası önemli, hemen çizdik. Derinlikler aynıysa bu ne anlama geliyordu? Demek ki bunların basınçları eşit. Şöyle yazalım, hemen diyeceğiz ki bu durumda basınçlar eşit. Çünkü kumda oluşan izlerin derinlikleri aynıymış. Problem var mı? Yok. Deneyin ikinci aşamasında cisimler özdeş ahşap levhaların üzerine bırakılmış. Bakın, görüyorsunuz, şu levhaların üzerine bırakılıyor. Kumda oluşan izlerin derinlikleri karşılaştırılıyor. Tamamdır. Buna göre deneyin ikinci aşaması ile ilgili hangi ifadeler doğrudur diye bizlere soruluyor. Şimdi arkadaşlar, bu cisimlerin ölçüleri aynı. Fakat bunların ağırlıkları farklı. Bundan dolayı da arkadaşlar bakın, birinci durumda ne oldu? Basınçlar eşit oldu. Çünkü bunların ağırlığı aynı olsaydı eğer basınçlar aynı olmazdı, değil mi? P'nin basıncı R'den büyük olurdu. Şimdi kafayı çalıştıralım. Bunların ağırlıklarına geçelim. Burada neyi görüyorsun? Şunun yüzey alanı az fakat bunun yüzey alanı daha fazla. Bu durumda bile basınçlar eşit. Neden? Çünkü şunu söyleyebilirim. Demek ki R P'den daha ağırmış. Yüzey alanı daha büyük olsa bile aynı basıncı oluşturmuş. Kaptık mı? Tekrarlıyorum. Bakın, bunların yüzey alanları birbirinden farklı. Bunun yüzey alanı az. Mesela salla, 1 birim karede. Diğerinin yüzey alanı daha fazla. Buna da 2 birim karede. Bu durumda bile basınçları eşit. Neden? Demek ki R'nin ağırlığı daha fazla ki buradaki açığı tolere edebiliyor. Mesela değer verebilirsin. Dersin ki hocam bunun ağırlığı kaç olsun mesela? 1 Newton olsun. Basıncı ne olur? 1 bölü 1'den 1 olur. Demek ki bunun basıncının da 1 çıkması için ağırlığının 2 Newton olması gerekir. 2 bölü 2, bakın yine 1'i verdi. Yani basınçları eşitlemiş olduk. Neyi görüyorsun? Demek ki R'nin ağırlığı P'den büyük olmak zorunda. Burada bunu yakaladık. Şöyle yazalım. R ve P'den R daha ağır. Hemen şuna mesela ağır de, aynı şekilde P'ye de hafif de yeterli olacaktır. Geçiyorum ikinci aşamaya. Bu aşamada ne yapıyoruz? Cisimleri alıyoruz, ahşap levhaların üzerine bırakıyoruz. Şimdi artık cisimlerin yüzey alanının bir esprisi yok gençler. Neden? Çünkü bunlar ahşap levhaya değecek. Ahşap levha ise
kum zemine temas ediyor. Yani artık benim yüzey alanım ne olacak? Tabii ki ahşap levhanın yüzey alanı olacak. Bunlar özdeş miydi? Evet, bunlar özdeşti. Yani diyeceksin ki bunların yüzey alanı aynı. O zaman artık P ve R'nin ağırlığına bakacaksın. Olay bitecek. Ne demiştik? P daha hafif demiştik değil mi arkadaşlar? R ise daha ağırdı. Toparlayalım. Bunların artık yüzey alanı aynı. O zaman ağırlığı fazla olanın basıncı fazla olur. Hemen şöyle basınç diyelim. İkinci durumda R'nin basıncı P'den daha fazla olacaktır. Tekrarlayalım. Yüzey alanı aynı olduğu için ağırlığı fazla olanın basıncı daha fazla oldu. Yani bu kum zeminde daha fazla batar, bu daha az batar. Problem var mı? Yok diye düşünüyorum. Birinci ifadeye baktık. R cisminin kumda oluşturduğu izin derinliği daha fazla olur. Doğru, çünkü basıncı daha fazla. 1'i aldık. 1 olmayan gitsin. Şöyle B uçtu. 2'ye bakalım. P ve R cisimleri kum zemine aynı büyüklükte basınç uygular diyor. Hayır, aynı büyüklükte basınç uygulamazlar. Çünkü R'nin basıncının P'den daha büyük olduğunu bulduk. 2'yi de uçurabiliriz. 3'e baktım. Cismin ağırlığının basınca etkisi ikinci aşamada incelenebilir diyor. İncelenir mi? Hemen bakalım şöyle. Ağırlığın etkisini görmek istiyorsam yüzey alanı aynı olacak. Aynı mı? Aynı. Bakın ikisinin de yüzey alanı aynı. Ahşap levhalar özdeş. Peki ağırlıklar farklı mı? Evet. Bu hafif, yani ağırlığı daha az. Bunun ağırlığı daha fazla. Demek ki deriz ki ağırlık arttıkça basınç artar. Neden? Çünkü bu daha derinde bir iz oluştururken bunun oluşturduğu izin derinliği daha az olacaktır. 3 de gördüğünüz gibi doğru oldu. Cevap 1-3, yani C seçeneği oldu. Arkadaşlar LGS'de biraz daha yoruma dayalı sorular çıkabiliyor. Dolayısıyla basınç konusunun temel mantığını iyi bir şekilde kavramanızda fayda var. Gelsin ikinci sorumuz. Bu da yine sevilen soru tarzlarından biri. Dikdörtgenler prizması şeklinde pastamız var. Bu pasta dik kesitler alınarak özdeş 7 tane dilime ayrılmış. Pastanın dilimleri şekilde gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 numaralı tabaklara paylaştırılmış. Bakın 4'ü burada, ikisi burada, 6, 1 de burada, 7 tane dilimi gördük. Tamamdır. Ne soruluyor? Buna göre tabaklara uygulanan basınçlarla ilgili hangi ifade doğrudur diye bizlere soruluyor. Bakalım. 1 numaralı tabağa uygulanan basınç 2 numaralı tabağa uygulanan basınçtan fazladır. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Hocam burada daha çok pasta var. Evet. O zaman 1'deki basınç 2'den büyük gibi yanlış bir mantık yürütebilirsiniz. Aman dikkat, böyle bir şey demiyoruz. Neden? Çünkü basınç ağırlığa bağlı ama aynı zamanda yüzey alanına bağlı. Yani sadece ağırlığa bakarak basıncı yorumlayamazsın. Basınç neydi arkadaşlar? Hemen şöyle hatırlayalım. Basınç demiştik. Ağırlığın aslında, bunu kuvvet gibi düşünebiliyoruz, yüzey alanına oranıydı. Bakın bu formülü bildiğimizde zaman kazanırız demiştik. Hemen burada isterseniz formülü kullanalım. Kaç tane pasta dilimi var burada? 1, 2, 3, 4. Ağırlığa 4 Newton de, tamam mı? Hemen yüzeye bak. Şöyle 1 birimlik yüzey, 2, 3, 4. Mesela buna da 4 birim karelik yüzeyde. O zaman basınç ne olur? Hemen dersin ki basınç eşittir kuvvet, yani ağırlık bölü yüzey alanı. 4 bölü 4'ten 1 çıkar. Yani bunun basıncını P gibi düşünebilirsin. Aynı mantıkla 2'ye gel. Kaç tane dilim var burada? 1, 2. Ağırlığa 2 Newton de. Yüzey ne olacak? Bakın bu sefer yüzey azaldı. Şöyle 1, şöyle 2. 2 birim kare. Basınç neydi? Hemen ağırlığı al, yüzeye böl. 2 bölü 2'den yine 1 çıktı. Yani basıncı P gibi düşünebilirsin. 1P diyebilirsin. 3'e bakalım. Yine aynı şekilde bir tane dilim var. O zaman ağırlığa 1 Newton diyelim. Yüzey ne oldu? Bakın bir tane yüzey var değil mi? 1 birim kare oldu. Aynı şekilde 1 bölü 1'den yine basınç 1 çıkar. Yani 1P olur. Neyi görüyorsun? Hepsinde basınç aynı. Çünkü ağırlıkla yüzey alanı orantılı. 4'e 4, 2'ye 2, 1'e 1. O zaman ne diyeceğim? Bütün basınçlar aslında eşit diyeceğim. Problem yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar A'yı uçurduk. Çünkü 1'deki basınç 2'den fazla demişti. B'ye bakalım. 3'teki basınç 2'den fazla diyor. Hayır, hepsi eşit. Geldik C'ye. L diliminin 2 numaralı tabağa uyguladığı basınç M diliminin 3 numaralı tabağa uyguladığı basınçtan azdır. Doğru mu? Tabii ki yanlış. Neden? K ile M fark etmez. Bunlar zaten özdeş dilimler. Hepsinin ağırlığı aynı, yüzey alanı aynı. O zaman basınçlar ne olur? Tabii ki hepsi birbirine eşit olur. C de gitti. Cevabımız D seçeneği. Bakalım neden doğru?
K diliminin 1 numaralı tabağa uyguladığı basınç L diliminin 2 numaralı tabağa uyguladığı basınca eşittir. Evet, biraz önce açıkladık. Ağırlıklar aynı, yüzey alanları aynı. O zaman basınçlar da eşit olacaktır. Bakın şunu da eklemiş olalım arkadaşlar. Düzgün cisimlerde dik kesit olarak alınan parçalarda her zaman basınçlar birbirine eşit olur. Mesela şöyle bir pasta düşünün. Dik bir kesit aldık. Burada ince bir dilim var. Burada kalın bir dilim var. Fark etmez diyeceksin. Burada ağırlıkla yüzey alanı orantılı olacak. Yani bunun ağırlığı 1 ise yüzeyi 1 gibi düşün. Bunun ağırlığı mesela 9 ise yüzeyde 9 oluyor. Dolayısıyla bunun basıncı 1 bölü 1'den P gibi düşünülürken bunun basıncı da 9 bölü 9'dan yine P gibi düşünülüyor. Yani 1 gibi değerlendirebilirsiniz. Dik kesitlerde elde edilen dilimler, parçalar veya tamamı fark etmez. Her zaman basınçlar birbirine eşit oluyor. Bunu da unutmazsanız harika olur. Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlerle beraber katı basıncını harika bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu tam olarak kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.